Merhaba. Merhaba. Bugün yine yanımda Zuzu var. Hi. Nasılsınız? Geçen günlerde Zuzu ile ikimiz de bir hikaye paylaştık. Orada sizden VK hakkındaki bazı görüşlerinizi veya insanlara söyleyeceğinizde tepki alabileceğinizi düşündüğünüz fikirlerinizi yazmanızı istemiştik. Ve bayağı bir yazan olmuş. Yazan herkese teşekkürler. Bugün onları okuyacağız ve kendi fikirlerimizi söyleyeceğiz bu konularda. Evet. Ama bunu elimizden geldiğince sakin yapmaya çalışacağız. Evet. Çünkü bizim de o şekilde düşünmediğimiz bazı fikirler var ya da Evet. sevdiğimiz bazı gruplara neyse görürsünüz zaten okuyunca. O zaman başlayalım. Bu arada İngilizce Türkçe karışık yazanlar olmuş. O yüzden ben İngilizce olanları da şu an Türkçe'ye çevirdim. Zaten altyazıda geçeceğim her şeyin İngilizcesine. Birincisi, insanların artık sadece gürültülü ve hardcore grupları önemseme, dinleme eğiliminde olduklarını ve artık daha soft ve müzikal açıdan progresif veya deneysel olabilecek grupları umursamadıklarını, dinleme eğiliminde olmadıklarını hissediyorum. Ben buna katılıyorum. Genel olarak ben zaten Neo VK'den çok Kote K veya eski grupları sevdiğimi dinlediğim için buna katılıyorum yani. Çünkü bana da aynı şekilde son zamanlarda çıkan grupların neredeyse hepsinin müziği aynıymış ya da çok benziyormuş gibi geliyor. Benim için de aynı, yani ben de böyle düşünüyorum ve yani bilmiyorum, ben mesela hardcore müzikten ziyade daha soft Visual K'yi tercih ediyorum vesaire. Ama galiba yani doğru bu, evet, daha çok bunlar tutuyor sanırım şu anda. Bir de geçen bununla alakalı bir TikTok'ta yorum görmüştüm ve birisi şey demiş ve bence de böyle. Eski VK gruplarında insanlar daha çok işte deneysel ve gerçekten kendileri nasıl o müziği veya stili beğeniyorsa ona göre bir şeyler yapıyordu. Ama son zamanlarda çıkan gruplar daha çok insanların beğenisine göre müzikler yapıyormuş gibi ya da mesela işte hardcore müziği daha çok seviyorlar. O zaman buna yönelelim. Her neyse. Vay var. Buna yönelelim. Söyleyemiyorum. Yönelmek. Kelimeyi unuttum. Yönelenim. Ay hayır bu değil. Yönelmek. Yönelenim işte. Buna yönelir. Türkçe çok zor bir dil. Buna yönelir. Adımızı konuşamıyoruz. Of, bayılacağım. Başka kelime bulalım Evet. onun yerine. Başka kelime de yok. Bu tarz müzikler yapalım diyorlar. Neyse bu şekilde yani. Evet. Şöyle düşünüyorum. Bence yani müzik biraz da eleştirel veya bir şey anlatan bir durumda olmalı. Daha doğrusu bu sanat için geçerli bir şey zaten, ama açıkçası bazı hardcore Visual K şarkıları bana çok bir şey anlatmıyormuş gibi geliyor. Ya tabii ki belki vermek istediği bir mesaj vardır kendi içinde, ama ne bileyim, bazen sözleri falan çok yani bana hitap etmiyor diyeyim. Evet, bazıları cidden böyle hani sırf metal ve gürültü olsun diye yapıyorlarmış gibi geliyor. Sonraki soru diyorum sürekli ya. Sonraki fikre geçelim. Sakin ol. Ben çok yaşamasam da bazı insanların deyimine göre VK gibi giyinmeyen insanlar poser veya giyinmeyecekseniz dinlemeyin demeleri hakkında konuşabilirsiniz bence. Türkiye gibi farklı düşünce ve tarzlara karşı beyni fokurdayan toplumlarda öyle olmak çok zor. Kalp. Yani sen başla istersen. Tamam. Şimdi şöyle, ben açıkçası birebir hiç buna denk gelmedim yani. Birebir karşılaşmadım bunu diyen biriyle. Bunun bir TikTok'ta kavgası dönüyor. Ama sanki hani olmayan bir şey üzerinden kavga ediliyormuş gibi geliyor. Çünkü gerçekten hani tek bir kişiye bile rastlamadım bunu söyleyen. Hatta böyle tam tersi VK ile alakalı hani videoların altına falan insanlar bunu yazıyor. Hayır öyle değil falan diye tepki gösteriyor ama böyle diyen biri bence yok ya da hani illa vardır ama ben denk gelmedim. Demek için illa o şekilde giyinmenize gerek yok ki. Hani herkesin farklı tarzı var sonuçta. Ve tabii ki giyinebilirsiniz ya da ondan ilham alabilirsiniz ama illa böyle bir zorunluluk yok. İsteyen istediğini giyer ya da giymez. Ve Türkiye ile alakalı olan kısımda da yani anladım ne demek istediğini bunu yazan kişinin ve evet gerçekten bazı konularda zor bu tarz şeyler ya da hani
bu şekilde dışarı çıkmak falan. Ama bunu bana söylemek birazcık garip geliyor. Çünkü ben zaten bu şekilde giyiniyorum ve evet tabii ki tepkiler alıyorum ama bunu beğenen kişiler de var. Yani iyi tepkiler de aldığım oluyor. Tabii çoğunlukla hani laf atanlar falan oluyor ama sonuçta bu sizin tarzınız ve kimse buna karışamaz. Dümdüz bir şey, tişört ve altına pantolon falan giyseniz bile buna da laf eden olabilir sonuçta. Bilmiyorum ya. Hayat insanların dediklerini takmak için fazla kısa bence. O yüzden ne sizi mutlu ediyorsa onu yapın. Yani nerede yaşadığınız fark etmiyor bence. Benim için şöyle, ben zaten Visual K dinliyorum ama Visual K tarzında giyinmiyorum. Benimsediğim tarz biraz daha farklı. Ama yani ben düşünüyorum. Bunu geçen Naki ile de konuşurken söylemiştim zaten. Visual K aslında biraz da sana kendini bulmanda yol gösteren bir sub kültür olabilir yani. O yüzden hani müzik biraz da aslında ne giydiğinle değil, o müzikle ne yaptığınla alakalı olabilir demek istedim yani. Şöyle ki biz bunu daha önce yine konuşmuştuk Naki'yle. Ben Visual K dinlemeye başlamadan önce çok özgüvensizdim. Bu bazılarına abartı gelebilir ama bu gerçek şu an söyleyeceklerim. Çok özgüvensiz hissediyorum ama Visual K dinlemeye başladıktan sonra nedense beni daha özgüvenli hissettirdi bir bakımdan ve yani hiçbir zamanda Visual K tarzında giyinmesem de onu dinledim ve onu sevdim, benimsedim. Bu beni poser yapmadı asla, yapmayacak da. O yüzden bence böyle bir şey varsa, ben de denk gelmedim kendi adıma bunu söyleyen birine ama böyle bir şey varsa bence çok da takılmamalı. Yani çok da takmayın. Onun dışında Türkiye gibi bir yerde dediğin, yani şöyle Naki'nin de dediği gibi evet bir tişört bir kot giysen de laf atacak insan her türlü atar zaten. Ama işte yine de bence istediğini yapmak daha önemli. Nasıl rahat hissediyorsan o daha önemli. Çünkü Naki ile birlikteyken de Naki'ye çok tepkiler geliyor yani. İyi de geliyor tabii ki ama kötü de geliyor. Çocuklar Naki'den korkuyor falan böyle. Bence takmayın bunu. Giymek istiyorsanız giyinin. Sadece görmezden gelin. Keep going on yani. Evet. Çok konuştum. Hayır konuş. Zaten bizim kanalımız yani. Dinlemeyeceklerse gidebilirsiniz. Visual K'nin sadece müzik gruplarını tanımak veya sadece VK gruplarını dinlemek olmadığını düşünüyorum. Alternative fashion olarak da ilham alınabilir bence. Tabii X-Japan bunda öncülük etmiş olsa da dinlemek veya grupları bilmek zorunda olmak bana biraz saçma geliyor. Çok linç alacak bir fikir sanırım. Şöyle... Ben kendi açımdan buna pek katılmıyorum. Yani tabii ki alternative fashion olarak zaten ilham alınabilir ve bence alınmalı da eğer buna ilgi duyuyorsanız ya da bundan hoşlanıyorsanız. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi VK sadece bir müzik türü veya sadece moda ile alakalı bir şey değil. Bu ikisinin birleşimi, hatta başka şeyler de var içinde yani. Çok geniş bir kavram olduğu için bence zaten hani müziğiyle ilgileniyorsanız ya da modasıyla ilgileniyorsanız birbiriyle bağlantılı yani. Diğeriyle de ister istemez ilgilenmiş oluyorsunuz. Burada demişsin ya mesela. Ben hedef gösteriyorum. Burada da demişsin ya hani. X-Japan buna öncülük etmiş olsa da dinlemek veya grupları bilmek zorunda olmak bana biraz saçma geliyor. Şimdi şöyle, bu kanalı izliyorsan zaten benim çok büyük bir X-Japan fanı olduğumu biliyorsundur. Bu da aynı şekilde. O yüzden yani ben X-Japan'ı savunacağım birazcık burada. Bence eğer VK ile ilgileniyorsan modası ya da müziği fark etmez. Öncelikle belli başlı bazı şeyleri araştırman gerektiğini düşünüyorum. O şey hakkında daha çok bilgi sahibi olabilmen için. Bu müzik de olsa, moda da olsa X-Japan VK'nin ilk grubu olduğu için ya da hani tarihinde çok büyük bir yer kapladığı için bence onu kesinlikle dinlemelisin. Senin tarzına hitap etmese de açıp bakabilirsiniz. Moda kısmında da aynı şekilde. Dinlemesen de zaten VK'nin modasıyla ilgileniyorsan, çok uzun konuştum. Araştırırken zaten X-Japan'ı aynı şekilde göreceksin. Diğer gruplar da aynı şekilde. İlk alternative fashion olarak da ilham alınabilir dediğin yerde katılıyorum tabii ki. Yani ilham alınabilir bir müzik tarzından vesaire. Ama ikincisi öncülük etmiş olsa da dinlemek zorunda olmamak ve bilmek zorunda olmamak. Şöyle ki benim düşüncem şöyle.
Yani eğer müziği sana hitap etmiyorsa tabii ki uzun süreli hayatın boyunca dinlemek zorunda değilsin. Hayır, herkes bir gün Extrapen dinleyecek. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ama Nakin de dediği gibi açıp bir bakman gerekiyor. Yani bu nereden gelmiş? Mesela Visual Kei'nin makyajını anlamak için de Japon tiyatrosuna bir bakmak gerekiyor bence. Etkilendiği şeye. Bir kabuki tiyatrosunu göz gezdirmek gerekebilir, bir Noh tiyatrosuna vesaire. Bu şey gibi aslında. Bilmiyorum nasıl anlatacağımı ama Biraz şey gibi bence. Bina inşa ederken temelini atmadan birden inşa etmeye çalışmak gibi. Çünkü önce bir hani onun temelini anlaman lazım zaten. Modasını mesela kendine uyarlayacaksan ya da makyajını falan. yani o yüzden en azından bir bakılmalı diye düşünüyorum. Uzun vadede dinlemek senin hoşuna gitmiyorsa bile en azından bir Extrapen neymiş, işte Lunacy neymiş, Diren Grey neymiş, atıyorum şu anda grupları bir bakmak gerekebilir yani. VK dinleyicileri arasında biraz NVK alt benim tartışması var ve bu yeni dinlemeye başlayanları uzaklaştırıyor ve fandomu biraz itici kılıyor ki bu çok kötü. Buna katılıyorum çünkü özellikle hani yine hedef göstermek gibi değil asla ama Türk VK fanlarında biraz zaten çok azız ve hani yeni fanlara veya daha az bilen kişilere ya da bazı şeyleri yanlış bilen birileri varsa bunu onlara öğretmek yerine böyle siz zaten bir şey bilmiyorsunuz. Siz zaten şu X'i, Y'yi dinliyorsunuz. Siz gerçek fan değilsiniz. Bu gerçek Visual Kei değil diye bir şeyler görüyorum bazen ve hepimiz el ele tutuşup dans edelim. Herkes öpüşsün, arkadaş olsun yani. Niye kavga çıkarıyorsunuz durduk yere? Çok saçma geliyor ve bu kişiye katılıyorum biraz. Yabancı fanlarda da zaten var ama Türk fanlar zaten az olduğu için daha çok benim gözüme batıyor sanırım bu tarz şeyler. Ben de bu kişiye katılıyorum. İşte en wiki eksperti benim gibi bir şey olması gerçekten biraz itici aslında. Çünkü wiki eksperti diye bir şey olmak için de yani bilmiyorum ne Allah. yapmak gerekiyor. O yüzden bence de biraz itici bir şey. Biraz değil bayağı itici bir şey. Ve zaten Türkiye'de de çok az kişiyiz Visual Kei dinleyen ve bu kültürü benimseyen. O yüzden bence bunu yapmayalım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Evet. Bunu yapmayalım. Ama ben de mesela böyle aşırı gıcık oluyorum. Ben işte Visual Kei ekspertiyim falan. Ve şuna da biraz konudan bağımsız olabilir ama şunu da söylemek istiyorum. İşte az önce dedi ya ki işte X grubu dinliyorum, Y grubu dinliyorum. Sen onları dinlemiyorsun falan gibi. Ya da sen onları dinliyorsun işte zaten bilmiyorsun falan. En bilindik grubu dinlemek seni işte az önceki şeyler konuşulan şeyler gibi poser veya işte o falan yapmaz. En bilinmedik grubu dinlemek de seni expert yapmaz. O zaman bence herkes istediğini dinlesin ve herkes yardımlaşsın diyorum ben. Evet. Milenyum kuşağından kişiler her zaman en iyi band önerilerini veriyormuş gibi hissediyorum. Bunu az önce makyaj yaparken düşündüm. Aklıma geldi bu arada. Bunda belki şunun etkisi olabilir. Mesela hani onların zaman dediğimde hani çok eski zamanmış gibi ama Milenyum kuşağı gençken mesela internet bu kadar gelişmiş değildi ya da sosyal medya atıyorum. Şu an bir şey atıyorsunuz anında tüm dünyadaki herkes görebiliyor mesela ve hani her şey çok çabuk yayılıyor falan. O yüzden bence bazı grupların popülaritesi de bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde popüler olabildiği için ya da bazı şarkılar, gruplar falan çok hızlı yayıldığı için çok kişi aynı şeyleri biliyor ya da dinliyor ama onların zamanında bence böyle hani herkes gerçekten hoşuna giden ya da çok tesadüf eseri karşılaştığı bir şey dinliyor mesela. Belki bununla alakalı olabilir diye düşündüm ama bilemiyorum tabii. Ben buna katılıyorum. Yani tabii kuşak farkıyla da şey oluyor. Bu değişiklik gösteriyor dinlediğimiz gruplar ve müzikler. Ama yani bunun artı olarak bir şey söyleyecek bir şeyim yok. Yani evet Milenyum kuşağı daha iyi band önerisi yapıyor olabilir. VK fandomunun çoğunluğu genel olarak çok sorunlu ve garip. VK'yi çok severim ama bazıları yüzünden VK'yi dinlediğimi söylemeye bile utandığım zamanlar oluyor. Çünkü çok garip bir izlenim bırakıyorlar. Şimdi şöyle, kimle konuşuyorsun da VK'yi dinlediğini söylemeye utanıyorsun yani. Yargılamıyorum şu anda. Sadece hani VK bu kadar bilinen bir şey ve buna şaşırdım bu soruda. Fandomun çoğunluğu genel olarak çok sorunlu ve garip diye aşırı genelleme yapmak istemiyorum ama
Evet, gerçekten çok garip insanlar karşıma çıkıyor. Ama ben birazcık bunun da yaş kitlesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum. Yani VK'de gördüğüm kadarıyla ya böyle 30'lu yaşlarında falan yıllardır fanlık yapan ablalar ya da kişiler oluyor. Ya da 11-12 yaşında çocuklar oluyor. Pek ortası yok yani. O yüzden hani yaşlarına veriyorum ben genelde. Her fandomun maalesef bir iyi bir de kötü tarafı var. Toksik kısmı var. %100 süper fandom diyebileceğimiz bir şey yok zaten. Ben de Naki ile aynı şeyi merak ettim. Kimlerle konuşuyorsun da VK'yi şey yapıyorlar, söylemeye utanıyorsun. Çünkü ben hiçbir zaman utanmadım. Ya bu biraz da gerçekten çevrendeki kitleyle alakalı bir şey. Çünkü zaten ben Visual K dinliyorum dediğimde insanlar o ne falan diyor genelde. Biz öğretiyoruz genelde etrafımızdaki insanlara. Ama şuna da katılıyorum. Her kitlenin kötü bir de iyi tarafı olabiliyor. O yüzden Keep going on yani. keep going on. Çok da takma. Ben de onların çocukluğuna veriyorum. Yani insanların sevdiği şeylerle dalga geçmek falan bunlar çok çocukça şeyler yani. Evet. Dinlediği müzikle, sevdiği şeyle, izlediği filmle falan. İstediği filmle bazen ben de düşünüyorum ama neyi karıştırmayın falan diyormuşum. Evet. Yani ben de böyle düşünüyorum. O yüzden yani hiç ilgilenme. Takma geç yani Evet. ya da çok rahatsız ediyorsa engelle geç. Muhatap olma yani. Evet. Ama şey de biliyorum ya, eğer yani bunu yazan kişi kaç yaşında bilmiyorum ama eğer daha küçükse yani bir ortaokul, lise çağındaysan şey oluyor gerçekten. İşte ortaokul, lise çocuklarının anlamsız bir Evet. davranış şeyleri oluyor. Bir zorbalar anlamsız Kendilerini yani. bir öne çıkarmaya çalışıyorlar Evet. bununla. Yani o şeyi gerçekten sevseler, hoşlarına gitse bile böyle ilgi için ay çocuklar. Şey koyar Onu- mısın? Evet. Şey koyar mısın? Fio'nun I Hate Kids diye şey koyar mısın Olur. buraya? Ya, aynı ben. Yani çocuk onlar daha ve gerçekten ergenler de aynı zamanda. O yüzden böyle bir şeyler oluyor. Zorbalar yani. Zorba oluyorlar anlamsız. Ben çok çektim. Ben de. Türkiye'ye birçok VK sanatçısını, misal Kamijo, Yoshiatsu, Harala Gürel'e davet ediyoruz. Tamam ama sizce Türkiye onları adam gibi ağırlayabilecek bir ortama sahip mi? Bence değil. Millet onları linçler, VK dünyası da bizim. Böyle büyük adamlar atmamız için Türkiye'yi sil baştan yaratmak lazım ki o da hemen olmaz. Şu an herkes otursun oturduğu yerde bence. Şimdi Türkiye şu geçmişte de günümüzde de kimleri ağırlıyor. Yani şu an 2025'te Türkiye'ye gelecek olan bir sanatçılara bence bak. Konserlere yani. Onun dışında neden ağırlayamasınlar ki zaten ağırlama yani. Bütçeyle falan alakalı bir şeyse belki doğru olabilir ama hani Türkiye'yi o kadar küçümsemeyin ya. Gerçekten yani bunu başarabilecek böyle mekanlar ya da hani organizasyon şirketleri vardır. Yeter ki biz bir birlik olalım. Tabii ki şeylerdeki gibi kaç defa böyle kişileri ağırlamış yerlerdeki gibi kocaman sahneler beklemeyin ama yavaş yavaş hani gelişeceğiz sonuçta. Az önce de dediğimiz gibi Türkiye'de VK'nin ne olduğunu bilen kaç kişi var ki aşırı büyük şeyler bekliyoruz. O konuda haklısın ama o Meksikalılar gibi falan o taraftakiler milletin yorumlarına yazdılar bir sürü Brezilya'ya gelin, Meksika'ya gelin ağırladılar gayet de. Evet, Türkiye'nin de çok bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Yani şey düşünüyorum şu an. Millet onları linçler. Neden linçlesin onu anlayamadım ki bunlar Evet, bunu ben de sanatçı anlamadım. insanlar. Türkiye'ye şeyim tuttu. Tiplerinden Ülkem. eğer görünüşlerinden falan linçleneceklerse sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi tekrar Kimler 2025'te geldi ve aynen. gelecek yani. 2025'te gelecek gruplara bak, tarzlarına bak vesaire. Ben böyle düşünmüyorum açıkçası. Toksik kitle varsa o her ülkede var. Türkiye'de siz baştan yaratmak gerekmiyor bunun için. Tabii ki Türkiye'de çoğu şey değiştirmek Kullanır mıyım? Kestik orayı. Kestik. Şu an herkes otursun oturduğu yerde bence. Hayır kimse oturduğu yerde oturmasın. Biz yurt dışına gidemiyorsak onlar gelsin bir zahmet. O Medmens buraya gelecek arkadaş. Onlar Türkiye'ye gelecek. Yani gelsinler lütfen. Ama tabii ki bilet fiyatları ne olur onu bilmiyorum. Neyse. Ya,
O başka konu tabii Evet. ki ama ben böyle düşünüyorum kendi açımdan söyleyecek olursam. Bazen böyle düşünüyorum. Yani birileri gerçekten gelecek olsa, büyük bir sahne alacak olsa ya da büyük almasa bile o kadar VK fanını toplayabilir miyiz diye düşünüyorum ama mesela K-pop konserlerinde falan da millet sırf K-pop olduğu için gidiyor. Tabii ki fanlar gelsin ama bu adamlar kimmiş ya? Havalı duruyorlar. Japon rock grubu ya da metal grubu falan olduğu için de hani insanların ilgisini çekip illa o sahne doldurulur bir şekilde yani. Sadece iyi bir şekilde ağırlayabilelim. Bence başarırız. Sen de buna inan. Evet, İnanmak başarmanın yarısıdır. Evet. Şu anki VK'nin bir ruhu yok ve çoğunlukla berbat, çok kötü. Evet. Tutuklanır mıyım BK polis tarafından? Şimdi şöyle, bunu 500 milyon kere falan söyledim ama ben Koteke'ciyim arkadaş. Yani şu anki gruplardan da dinlediğim gruplar var tabii ki ama herkesin bildiği gibi VK'nin çok fazla alt dalı olduğu için neo gruplardan da mesela Menhera'ları seviyorum. Ya da evet, Menhera'ları seviyorum. Gerçekten o hani o müziğin ruhu, onu hissettirmek şu an sevdiğim gruplar böyle gözümün önünden geçiyor. Drag Race Zakır'ı live açın izleyin. Kimin saçı Aramuk açın izleyin arkadaşım diyor. Arkadaşım. Arkadaşlar. Öyle yani. O birazcık da tabii sanatçıya kalmış bir şey. O yeteneğe de bağlı. Yine az önceki şeye geliyor. İnsanların ilgi gösterdiği şeye göre müzikleri düzenliyorlar falan. Gerçekten bilmiyorum ya. Biraz yetenek işi. Birazcık da şu an sektör işi. Bazen böyle VK'yi bu idollere dönmüş gibi hissediyorum. Bu Japon idoller var ya. Neyse orası ayrı bir konu. Bunu da daha sonra konuşuruz. Senin diyeceğin bir şey var Yok, mı? benim diyeceğim bu kadar. Tamam. Kanata Jusei nefreti çok zorlama müzik açısından. Ben Kanata Jusei'yi hiç dinlemedim. İtiraf. İtiraf, hiç dinlemedim. Ben 2-3 yıl önce oradaysanız anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bayağı popülerlerdi o zamanlar ve o zamanlar seviyordum ama hani aşırı fanları değildim. Sadece böyle bir salak oldukları için eğleniyordum, hoşuma gidiyordu. Kaç kere Kaneto makyajı da yaptım. İtiraf. Kaneto Jusei chill cosplay ile convention'a da gittim. Ama yapması çok kolay olduğu için gittim. Neyse. Yani dinliyordum ama bilmiyorum ya. Aşırı bir şeyleri yok bence müziklerinin. Bilmiyorum. Ben Koteke'ciyim arkadaşlar. Ben Kota KG meme yapalım sana. Evet. Müzik konusunda dediğin için bunu söylüyorum. Ama onun dışında biraz garipler ya. Yani o yüzden VK polis gelmeden modanın #VK, #arşiv tarzından biraz yoruldum. Sanırım genellikle tekrar aynı şeyler oluyor ve havalı görünse de bence VK'nin yaratıcılığının dışında pek çok eğlence gerektiriyor. Ayrıca genel olarak #VK, #Recomans türünden bahsediyorum. Bilmiyorum başka nasıl anlatabilirim. Buraya örnek koyarım zaten. Büyük ihtimalle bunu diyen kişi şeyden bahsediyor. Kuchu Branco fit check yapıyorlar ya dönerken. Onlardan bahsediyor. Bu tarz videolar ya da VK, arşiv fashion tarzı videolar popüler olmadan önce benim yine hani bunlarla ilgilendiğim için önüme düşüyordu. Bu isim gerçekten buradan mı geliyor bilmiyorum ama ben bu şekilde düşünüyorum yani. Bu kıyafetler çok zor bulunduğu için yani her biri TL'ye çevirdiğimizde böyle en az bir 10-15 bin liralık şeyler. Yani bir pantolon 60 bin liraya kadar bile çıkabiliyor bazen ve buna ikinci el öyle düşünün. O yüzden hani böyle arşiv gibi. Yani bence hoş bir tarz ama gerçekten de bu kişinin dediği gibi birazcık geçen yazdan beri biraz suyu çıktı sanki. Gerçekten arşiv fashion olmayan şeylerin aslında bile artık her şeye bunu yazıyorlar. Birazcık böyle son zamanlarda gördüğüm tüm kombin videolarında falan çok birbirinin aynısı gibi görünmeye başladı bana. O yüzden sıkıcılık kısmına katılıyorum. VK'nin başka tarzları da olduğu için birazcık başka şeyler de görelim ya. İnsanlar yaratıcılığını konuştursun gerçekten. Ben de sıkıldım açıkçası. Sürekli aynı şeyi görmekten sıkıldım. Yoksa insanlar istediğini giysin tabii de. Onun dışında BJK'nin moda kısmıyla alakalı çok söyleyecek bir şeyim yok sanırım benim. Evet işte
Başlıyoruz. Gazette ve Drag Race çok overrated gruplar bence. Banlandın kanalda. Yani sen ne dinliyorsun bilmiyorum ama ya bunu işte az önceki şeylerde söylediğim gibi yani overrated'sa bile hani bunu dinleyen dinlesin tabii ki yani. Overrated bir şey dinlemekte de bir sıkıntı yok ama o kadar olduklarını düşünmüyorum bence. Yani çok güzel şarkıları var. Tam olarak neleri dinledin ya da neleri gördün bilmiyorum ama sadece çok ünlü olan şarkılarını dinlediysen belki yani o yüzden böyle düşünmüş olabilirsin ama gerçekten daha böyle eskiden çıkan şarkılarını veya biraz daha derine inip bakarsan bence çok güzel şarkıları var ve konsept olarak da canlı performans olarak da harikalar. Üyelerin hepsi de harika. Ben iki grubu da çok sevdiğim için buna katılamayacağım yani. Geçen gün Naki ile işte oturuyorduk ve Drag Race çaldı, ardından Gazette çaldı sanırım. Biz oturduk işte üyelerin ne kadar harika olduklarını falan konuştuk. Evet. Bu da random bir bilgi Evet. böyle. Ve işte bunlara grubun Drag Race yaptık, grubun rollerini verdik falan böyle. Evet. Çok komik. Evet. Söylemiyoruz Biz çok asla. eğleniyoruz ama. Evet, biz böyle şeyler yaparken çok eğleniyoruz. Bugün aşırı değerli fikirlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Evet. Bu da biraz az önce dediğimiz şeylerle bağlantılı bence. Daha eski olan Visual Kei fanları yeni fanlardan anında mükemmel olmalarını bekliyor. Tek böyle olan ben miyim bilmiyorum ama böyle hissediyorum. Yani bekliyorlar mı bilmiyorum. Ben yine denk gelmedim. Ama şunu söyleyebilirim. Bence beklemesinler. Çünkü herkes bir anda bir şeyde çok iyi olamıyor. O yüzden bilmiyorum yani. Gereksiz geldi bana. Beklemesinler. Ben de açıkçası böyle bir şeyle çok karşılaşmadım ama senin dediğin gibi bundan yakından bazı kişileri görüyorum. Düşünüyorum ve ben yeni bir VK dinlemeye başladığımda bana herkes yardımcı oluyordu diye hatırlıyorum. Bunu ben de yapıyorum. Makyajda geliştirilebilecek bir şey varsa, o kişi soruyorsa çok güzel yapmışsın, şurayı da düzeltebilirsin belki şu şekilde hani daha iyi yapabilirsin diye yardımcı olmaya çalışıyorum yani. Bilmiyorum ya kim mükemmel olmanızı bekliyor? Onlar mükemmel mi ki? Belki yani şeyden bahsediyor olabilirler. Bu grupları araştırma ve VK hakkında bir şeyler öğrenme konusunda olabilir. Buna biraz katılıyorum. Bu da ayrı bir konu. Bu da çok uzar. O yüzden Ama anında mükemmel olmalarını bekliyor diyor ya. O hiç kimse anında bir şeyde mükemmel olmak zorunda değil. evet. Zaten Visual Kei'de nasıl mükemmel olabilirsin bilemiyorum. Mükemmel olmak gerekiyor mu Evet. ki? Gerekmiyor. Visual Kei'nin gerçek babası Lunacy, X-Japan'ın müziği glam power metal. Yani bu tartışılır tabii, tartışmaya açık bir konu. X-Japan'ın müziği glam power metal. Ya şöyle, bunu direkt Yoshiki'den bir alıntıyla cevaplayayım ben. Yoshiki'ye VK nedir diye sorduğunda Yoshiki şey diyor, VK çok gürültülü de olabilir, çok sakin de olabilir diyor. Glam power metal ise de bu onun Visual Kei olmadığı anlamına gelmiyor bence. Ama tabii ki babası bence Lunacy, babası bence X-Japan falan, bunlar tartışılır yani. Tartışılamaz. X-Japan avukatı olarak demek istiyorum ki Visual Kei'nin adı bile X-Japan'dan geldiği için ne bileyim glam metal olsa bile yani başka şeylerin birleşimi olsa bile bu Visual Kei diyebileceğin bir şey yok ki. Visual Kei'nin içinde rock da var, metal de var. Hani akustik Visual Kei şarkıları bile var. Yani ne diyorsun sen? Zaten VK ilk oluşurken de ya da X-Japan müziği oluşurken Kiss gibi gruplardan falan da ilham almış. O yüzden bu tarz şeyler içinde barındırması normal diye düşünüyorum. Visual Kei'nin tek bir müziği yok yani. Sinirlendim yanındaki. Doğru konuş Evet. bundan sonra. Böyle. Yeni Visual Kei fanları ve okuyup araştırdığını iddia eden fanlar Visual Kei'nin amacı diğerlerinden farklı görünmek olmasına rağmen yalnızca yeni ve özgün bir şeyler denemek yerine başka insanların vücutlarını taklit etmek için çok uğraşıyor. Ünlem. Şimdi şöyle düşünüyorum. Visual Kei'nin amacı diğerlerinden farklı görmek olmasına rağmen yeni ve özgün bir şeyler denemek yerine başka insanların vücutlarını taklit etmek için çok uğraşıyor. Evet, yeni bir şeyler denemek olabilir. Visual Kei'nin amacı yeni şeyler denemek, özgün işler çıkarmak olsa da
Tabii ki bir şeyleri taklit edilmesi bence hoş değil. Ama tabii ki bu ilham almakla da aynı şey değil. İlham alınabilir tabii ki ama taklit etmek bence yaratıcılığı da öldüren bir şey. O yüzden bence kimse kimseyi taklit etmesin. İlham alsın ama taklit etmesin. Bilmiyorum, ben çok Visual Kei tarzında bir vizüelim olmadığı için çok bir şey yorum yapamıyorum aslında ama Gördüğün kadarıyla şey yapabilirsin yani. tabii ki daha özgün olunabilir, daha yeni şeyler keşfedilebilir ve taklitçi olmak hoş olan bir şey de değil. Özgün olun. İlham alın ama özgün olun. Çünkü taklit yaratıcılığı cidden öldüren bir şey ve bu hazıra konmak oluyor. Başkasının emeğine de kötü davranmak, yani saygısızlık oluyor. Makyaj yapmak da bence bir çeşit sanat zaten. Evet. O yüzden birebir aynısını kopyalamak hoş değil bence de. Öğrenmek için falan yapılabilir tabii ki ama hani bunu bir yerde paylaşmak, bir şey yapmak vesaire çok farklı bir yöne gidiyor bence. O yüzden Oriental VK çıktı. Yeni bir hikaye subgenre'si çıkartıyoruz. Beklemede kalın. Evet. Lulu'ya özel. Bunun creator'ları olacağız. Oriental bir hikaye. Süper bir şey olacak. Çok güzel Evet. olacak. Zaten bazı şarkılarda o tınılar var. Doğu Evet. müziği tınısı ama bence çok güzel bir şey olurdu. Evet. Bence hani visual olarak da buna uyarlanabilir. Biz birazcık Evet. bunun üzerine çalışacağız. Ben zaten genelde o tarzı biraz benimsiyorum ama böyle bir şey olsa çok güzel olurdu. Evet. Ama konudan biraz saptık mı Ya ya? olsun. Sohbet ediyoruz. Tamam, okey. Evet, bizim videomuz. İstediğimizi konuşuruz. Bence yani Visual Kei'de bir şeyler de birleştirilebilir, yani Visual Kei olmayan bir şeyle Visual Kei birleştirilebilir falan. Çok katılıyorum. Evet. Aslında çok fazla şey var oluşturulabilecek, özgün davranılabilecek. Bilmiyorum, bence gerek yok taklitlere falan. Bence de. Ha, bitti. Okey. Başardık. Bence gayet keyifliydi. Az çok bizim bazı konulardaki fikirlerimizi de bence öğrenmiş oldunuz. Yani biz de paylaşmış olduk. Bu tarz videolar birlikte oldukça çekebiliriz. Başka sohbet videoları da yapabiliriz. Bunda hani birazcık sizin söylediklerinizi de katmış olduk ama genel olarak bir video fikriniz falan olursa yine yazabilirsiniz. Ayrıca buradaki konuşulan fikirler üzerine de ekleyeceğiniz veya işte aksi bir görüşünüz varsa onu da belirtebilirsiniz tabii ki. Evet, siz de ne düşünüyorsunuz yazabilirsiniz. Evet, bence yazın yani. Evet. Konuşalım orada Bence da. de. Biz de sizlerin fikirlerini öğrenelim. Evet. Bu videomuz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Evet, kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Kimseyi takmayın. Evet. Be who you are yani. Keep going on. Keep going on. Böyle. Ben de. Beni de takip edin. Bu kadar. Like atın. Abone olun. Görüşürüz. Görüşürüz.